Yalı Çapkını 30. bölümde videolarımı izleyenler bilecektir ki birçok tahminimiz doğru çıktı. Ve tam da dediğim gibi Kazım Ağa Seyran'ın boşanma evraklarını imzalamasına sinirlenerek Seyran'a şiddet gösterdi. Ancak Kazım Ağa'nın iyi bir karakter olmaya başlamışken tekrar keskin bir şekilde kötüye dönüşmesi tabii ki oldukça rahatsız edici. Çünkü izleyici Kazım'ın esprili ve komik anlarını sevdiği için bu karaktere sempati duymak istese de bu şekilde şiddet dolu sahneler izleyiciyi Kazım Ağa'ya karşı soğutuyor. Zaten Kazım Ağa'nın Seyran'ın elini yakmak istemesi aslında izleyicilerden de birçok tepki aldı ve gerçekten korkutucu bir sahneydi. Peki bölüme dönecek olursak Ferit ve Pelin evlenecek mi? Ferit her ne kadar otopark sahnesinde Seyran'la barışmaya çalışarak çabalamak istese de Seyran'ın yaşadıklarından haberdar değil ve hala Seyran'ın Kazım'ın yanında tam olarak neler yaşadığını bilmiyor. Evet, Ferit bu bölümde Pelin'le olmayarak ve onu iterek Seyran'a olan aşkını gösterdi. Ancak Seyran hakkında bilmediği şeyler var. Ferit Seyran'ın kendisine nispet yapmak veya intikam almak istediği için Tarık'la birlikte olduğunu zannediyor. Ancak aslında hepimiz biliyoruz ki olayın boyutu çok farklı. Seyran Tarık'tan tam anlamıyla iğreniyor. Hatta Seyran'ın Tarık'a öyle 2 çiçek 3 hediyeye bakmayız biz ablamla dediği sahnede Ferit'i düşünmesi de bunun en büyük kanıtlarından biri. Çünkü Seyran bu anın etkisinde hem mutlu hem buruk bir gülümsemeyle Tarık'a sonrasında tepki vermedi. Çünkü Ferit'le arasında geçen o özel birbirini tanıma diyaloglarının Tarık'la da gerçekleşmesini istemedi. Yani Ferit otoparkta her ne kadar Seyran'ı ikna etmeye çalışsa da kendince iyi şeyler yapsa da sadece kendi yaşadıklarından, kendi yaptıklarından bahsediyordu. Ancak Seyran çok daha büyük bir kaosun içinde ve bunlardan bir an olsun Ferit'e bahsetmedi. Eve döndükten sonra babasından dayak yediğinden, Tarık'ın kendisini taciz etmeye çalıştığından, yine babasının elini yakmaya çalışmasından ve bir sürü şeyden Ferit hala habersiz. Yine de Seyran gururundan dolayı hala güçlü durmaya çalışıyor ve bu şeylerle ajitasyon yapmıyor. Yani Halis Ağa'nın bile boşanma evrakları imzaladıktan sonra tekrar Seyran'ı bir mal alır satarmışçasına sözler etmesi de oldukça kötü ve Seyran'ın o eve dönmemesi için yeterli bir sebepti. Tabi ne olursa olsun Seyran'ın da Ferit'in de hala birbirlerini sevdiklerini biliyoruz. Ancak iletişim kurma şekilleri çok yanlış ve tüm bu yaşananlar ikili arasındaki doğru iletişimin bulunmasını sağlayacak. Bu yüzden Ferit otoparkta her ne kadar Seyran'a bundan sonra tüm acılara hazır ol dese bile daha otoparktan çıkamadan için ağladı. Aynı şekilde Seyran da Ferit'in kendisini bu şekilde acıyla tehdit etmesine çaresiz kalarak ağlamaya başladı. Ferit Pelo'ya evlenme teklifi etti ve Pelo bunu bir an olsun neredeyse düşünmeden kabul etti. Yani gerçekten Pelo'nun ne kadar omurgasız bir karakter olduğunu aslında yine görmüş olduk. Çünkü bölüm boyunca Ferit Pelo'yu sürekli itti kalktı ve görmezden geldi. Ferit'in tüm bu yaptıklarına rağmen Pelo Seyran gibi güçlü bir duruş sergilemedi ve bu teklifi kabul etti. Halbuki Seyran'ın tüm mücadelesi bu hareketlere müdahale ederek Ferit'le sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışmaktı. Yani Pelo Ferit'i gerçekten tam olarak sevmiyor. Sadece saplantılı. Çünkü Ferit bu şekilde Pelo ile olursa sürekli aldatacak. Ve Pelo bunun bilincinde olmasına rağmen sadece benimle olsun da ne olursa olsun kafasında bir anlayışla ilişki kurmaya çalışıyor. Ancak sizlere kötü bir haberim var ki 31. bölümde İfakat ve Gülgün'ün Pelo'ya gelinlik bakacağı söyleniyor. Yani Pelo'nun Ferit'in teklifini kabul etmesinden sonra İfakat tüm işlemleri hızlandırarak gelinlik bakmaya gitmiş. Ancak işin daha kötü kısmı Seyran'ın bu sırada İfakat ve Gülgün'le karşılaşacak olması. Yani Seyran ve Ferit açısından bu hırs savaşı kolay kolay sönmeyecek gibi gözüküyor. Peki Zerrin ve Kazım arasında neler olacak? Kazım giderek Zerrin'e aşık olsa da Zerrin tam anlamıyla Kazım'ı elinde oynatmaya devam ediyor. Ancak yıllar boyunca kızlarına yemek artıklarını yediren Kazım'ın Zerrin'e boyun eğerek yüksek harcamalar yapması ve bunu Suna'nın görmesi de gerçekten üzücüydü. Ancak ben bir noktada Kazım'ın da Zerrin'in planlarını anlayacağını ve kolay bir şekilde yem olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun Kazım'ın en büyük değeri kesinlikle para. Peki Saffet ve Suna arasında neler olacak? Saffet her geçen gün daha da korkutucu olmaya başlıyor. Hatta bu bölümde Saffet'in ayak fetişi olduğunu da öğrenmiş olduk. Yani bu aile her şeyle sapıkça düşüncelerden besleniyor gibi gözüküyor. Hatta Saffet Ağa'nın bile Suna'yı eve neredeyse bir hizmetçi gibi alacağını öğrenmiş olduk. Biliyorsunuz ki Saffet'in annesi evin tek gelini olsa da o evde neredeyse bir hizmetçi gibi ve hiçbir söz hakkı yok. Yani Saffet her ne kadar Suna'ya yalıda yaşayacağız gibi sözler verse de aslında
Aslında Suna hakkında düşünülen şey evde annesinin yerine geçerek tüm işleri görmesi ve hiçbir söz hakkının olmaması. Aynı şekilde Tarık da Seyran'a üniversitemiz var diyerek yalan söyledi. Yani Saffet Ağa zengin olsa bile hayatlarının çoğu yalan ve gösteriş üzerine kurulu. Tabi zamanla aslında Kazım'a verilen tüm vaatlerinde yalan olduğu ortaya çıkacaktır mutlaka. Bu şekilde Kazım da Saffet Ağa'dan güzel bir kazık yiyerek hayatının şokunu yaşayacaktır. Evet dostlar, sizin de kendi düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu yüzden mutlaka yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.